Dünyanın en tatlı şekerlemelerini üreten bu ailenin geçmişi ironik bir biçimde acı bir hikayeye dayanır. Bugün milyonlarca çocuğun mutlulukla tattığı o şekerler bir zamanlar başka çocukların gözyaşlarıyla anılan bir mirasın parçasıdır. Mars ailesi gezegenin en zengin ve en güçlü ailelerinden biridir. Ancak onlar servetleriyle orantısız bir şekilde sessizdir. Halkın gözünden uzak, neredeyse görünmez bir hayat sürerler. Bu Mars hanedanının hikayesidir. Ve bu hikaye şu soruyla başlar. Dünyanın en büyük şekerleme imparatorluğunun ardında hangi karanlık sırlar gizlidir? Her şey Franklin Clarence Mars adında bir adamla başladı. Frank Mars, Amerika'nın kökten değiştiği bir dönemde 1883 yılında Minnesota'da dünyaya geldi. Zaman büyük çelişkilerin dönemiydi. Bir yanda Rockefeller ve Carnegie gibi sanayiciler çelik ve petrol imparatorlukları kurarken, öte yanda milyonlarca insan hala tarla hayatının yorgunluğunu taşıyordu. Frank'in kaderini ise toprak değil, hastalık belirleyecekti. Çocuk yaşta yakalandığı bir rahat onu yıllarca yatağa bağımlı bıraktı. Evinden çıkamayan küçük bir çocuk için dünya dört duvar arasına sıkışmıştı. Ancak o karanlık yıllarda annesi Ella, oğluna sadece vakit geçirmeyi değil, bir tutkuyu da öğretti. Birlikte mutfağa girdiler. Şeker kaynattılar, çikolata erittiler, kalıplara döktüler. Ella Mars, oğluna hayat ne kadar zor olursa olsun içine biraz tat katabilirsin demeyi öğretti. O küçük mutfak, geleceğin milyar dolarlık bir imparatorluğunun ilk laboratuvarıydı. Frank Mars için çikolata sadece bir tatlı değil, hayata yeniden bağlanmanın bir yoluydu. Ve işte o an Mars ailesinin tatlı ama gölgelerle çevrili yolculuğu başlamıştı. Frank Mars'ın erken yetişkinlik yılları inatçı bir azmin sessiz kanıtıydı. Hayatı yanlış başlangıçlarla, yıpratıcı başarısızlıklarla ve bitmek bilmeyen bir arayışla doluydu. İçindeki hırs güçlüydü. Fakat başarıya giden yol dikenlerle kaplıydı. İş dünyasına ilk adımını bir şekerlemeci olarak değil, atıştırmalık toptancısı olarak attı. Minnesota'nın kasabalarını dolaşarak meyhanelere cips ve küçük atıştırmalıklar satıyordu. Yorucu, sade ve getirisi az bir işti. Ama o bu mütevazı uğraşta bile kendi yolunu bulmaya çalışıyordu. Bu dönemde hayatına istikrar getirecek biri girdi. Ethel G. Kisak. Bir okul öğretmeniydi. Düzeni, disiplinli düşünceyi ve sakinliği temsil ediyordu. 1904 yılında çiftin tek çocuğu Forrest Edward Mars dünyaya geldi. Bu sevinçle dolu bir an olmalıydı. Fakat aynı zamanda Frank için yeni bir yük anlamına geliyordu. Artık yalnız bir gezgin satıcı değil, ailesini geçindirmek zorunda olan bir babaydı. Bu sorumluluk onun içindeki hırsı daha da körükledi. Ve sonunda ilk büyük kumarını oynadı. Gezici satıcılıktan vazgeçip kendi şekerleme işini kurmaya karar verdi. Elinde sadece annesinden öğrendiği birkaç beceri, tatlılara duyduğu tutku ve başarıya dair sarsılmaz bir inanç vardı. Ama arzu her zaman başarı için yeterli değildir. Frank'in ilk girişimleri talihsizlikle gölgelendi. Yetersiz sermaye, acemi hatalar ve biraz da saflık her defasında onu geriye itti. Yine de pes etmedi. Yıllar sonra 1920'de Minneapolis'te Maro Bar Company'yi kurdu. Adını kendi soyadından türetmişti. Hayalinin kişisel ve kırılgan doğasını yansıtan bir kelime oyunu. Ancak bu şirkette tutunamadı. Piyasadaki güçlü rakipler arasında kayboldu. Frank her çöküşün ardından yeniden ayağa kalktı. Kalbini ve son birikimlerini her seferinde yeni bir denemeye yatırdı. Ama başarısızlıklar zinciri sadece cebini değil, evliliğini de yıprattı. Borçlar, uzun çalışma saatleri ve sürekli baskı Ethel G ile ilişkisini sessizce parçaladı. Evlilikleri sonunda çöktü. Frank hem işte hem hayatta yenilmişti. Geride küçük bir çocuk ve kırılmış bir aile kalmıştı. Ethel yeniden evlendi ve oğulları Forrest'ı kendisi büyüttü. Ona disiplin, mükemmeliyet ve çalışma takıntısı aşıladı, belki de Frank'in hayalperestliğine bir tepki olarak. Forrest büyüdüğünde çocukluğunu soğuk bir mesafeyle hatırlayacaktı. Babası onun gözünde bir vizyoner değil, başarısız bir adamdı. Bu kırık baba-oğul ilişkisi sadece iki insanı değil, bir imparatorluğun kaderini de şekillendirecekti.
Mars hanedanının geleceğini tanımlayacak çatlak işte o yıllarda oluşmuştu. 1911 yılına gelindiğinde Frank Mars 28 yaşında bir adam olarak hayatın kıyısında sürükleniyordu. Elinden her şey kaymıştı. İşi, eşi ve en önemlisi oğluyla kuramadığı bağ. Kader onu Amerika'nın kuzeybatısında deniz kokulu Tacoma şehrine savurdu. Burası bir adamın ya yeni bir başlangıç yapabileceği ya da tamamen kaybolabileceği türden bir yerdi. Hayatının en düşük noktasında Frank geçmişine döndü. Ne fabrikası vardı, ne yatırımcısı, ne de büyük bir planı. Ama elinde iki şey kalmıştı. Annesinden öğrendiği şekerleme sanatı ve defalarca başarısız olmanın verdiği dayanıklılık. Bir pansiyonun küçük mutfağında yeniden işe koyuldu. Tereyağlı krema şekerlemeleri pişiriyor, ertesi gün kapı kapı dolaşarak satıyordu. Küçük, neredeyse umutsuz bir girişimdi. Ama tamamen dürüst bir emekti. Bir müşteri, bir satış, bir umut. Her adımı kendi elleriyle yeniden inşa ediyordu. Bu sessiz yeniden doğuş döneminde hayatına bir kadın girdi. Ethel V. Healy. Ethel yalnızca onun ikinci eşi değil, aynı zamanda en güvenilir ortağı olacaktı. Pratik zekası, kararlılığı ve keskin sezgileriyle Frank'in eksik yanlarını tamamlıyordu. Frank hayalperestti, o ise gerçekçi. Frank rüya kurardı. Ethel o rüyayı ayakta tutan temelleri inşa ederdi. Birlikte mükemmel bir denge oluşturmuşlardı. Ethel, Frank'in içinde başkalarının göremediği potansiyeli fark etti. Ona inandı, hayaline ortak oldu. Ve bu inanç Frank'e bir kez daha deneme cesareti verdi. Evlendiler, güçlerini birleştirdiler ve sonunda Mars Incorporated doğdu. İş hala küçüktü. Kiralık bir dükkan, birkaç çalışan, basit bir üretim hattı ama bu kez ayakta kalabiliyordu. Frank Mars ilk kez yalnızca hayatta kalmıyor, gerçekten başarıyordu. Bu küçük başarının tadı onda daha büyük bir açlık uyandırdı. Tacoma'nın gölgesinde kalamazdı. Gerçek bir imparatorluk kurmak istiyorsa yolculuğuna başladığı yere Minnesota'ya dönmeliydi. 1920'de Minnesota'ya dönüşü hem sembolik hem stratejik bir adımdı. Bir zamanlar başarısızlıkla anıldığı Minneapolis'e bu kez farklı bir adam olarak döndü. Artık sadece hayal kuran biri değil, deneyimle şekillenmiş bir iş adamıydı. Yeni bir fabrika kurdu. Bu, geçmişinden kaçmadığının ve onu aşmaya kararlı olduğunun bir ilanıydı. Tam o dönemde yıllardır uzağında kaldığı oğlu Forrest'ın hayatına yeniden girdi. Forrest artık genç bir adamdı. Disiplinli, hırslı ve eleştirel. Kaliforniya Üniversitesi'nde okuyor, yaz tatillerinde babasının fabrikasında çalışıyordu. Ama bu yeniden buluşma sıcak bir kucaklaşma değil, gergin bir karşılaşmaydı. Forrest, babasının işini küçümser bir gözle izliyordu. Ona göre üretim verimsizdi. Kalite kontrolü zayıftı. Vizyonsa yetersizdi. Fabrika zemininde babayla oğul arasında sessiz ama derin bir gerilim doğdu. Forrest potansiyel görüyordu. Fakat babasında onun gerçekleştirecek cesaretin olmadığını düşünüyordu. Bu görünmez çatışma sadece bir baba-oğul anlaşmazlığı değildi. Mars hanedanının geleceğini belirleyecek ilk büyük fay hattıydı. Mars ailesinin kaderini değiştiren o an 1923 yılında geldi. O gün yaşananlar bugün hala Mars efsanesinin dönüm noktası olarak anlatılır. Frank ve oğlu Forrest yerel bir soda çeşmesinde oturuyorlardı. 1920. yüzyılın Amerika'sında insanların buluştuğu, sohbet ettiği, fikirlerin doğduğu o meşhur sosyal merkezlerden birinde. Forrest, o dönemin gözdesi olan maltlı milkshake'ini yudumluyordu. Dondurma, süt, şurup ve malt tozunun karışımından oluşan tatlı bir mutluluk karışımı. Sonra babasına dönüp o basit ama tarih yazacak soruyu sordu. Neden bu çikolatalı malt içeceğini bir şeker barına koymuyorsun? O anda bir kıvılcım çaktı. Frank Mars yılların sezgisiyle bunun sıradan bir fikir olmadığını hissetti. Maltlı milkshake Amerikalıların sevdiği bir tatlıydı. Ancak bir bardakta kaybolup gidiyordu. Eğer bu lezzeti katı, taşınabilir ve uzun ömürlü bir forma dönüştürebilirse şekerleme dünyasında devrim yaratabilirdi. Fabrika kısa sürede deneme çılgınlığına sahne oldu. Amaç o tanıdık sütlü malt aromayı yansıtan hafif ve kabarık bir nougat yaratmaktı. Bu o dönemin yoğun ve çiğnenmesi zor şeker hamurlarından tamamen farklı olacaktı. Sayısız başarısız denemeden sonra nihayet mükemmel tarife ulaştılar.
Yumuşacık malta aromalı nugat, üzerine dökülen kremsi karamel katmanı ve en sonunda hepsini saran ipeksi sütlü çikolata. Adını gökyüzündeki galaksiler kadar büyüleyici bir şeyden aldılar. Milky Way. Milky Way barın başarısı patlamaya benziyordu. Amerika daha önce böyle bir tatla tanışmamıştı. Herkesin erişebileceği ama lüks bir his taşıyan bir ürün. Bir soda çeşmesinin tadını cebinde taşıyabiliyordu artık insanlar. Satışlar rekor kırdı. Minneapolis'teki küçük fabrika bir anda talebe yetişemez hale geldi. Frank Mars nihayet imzasını atacağı efsanevi ürününü bulmuştu. Kazançlar arttı, üretim genişledi. Şirket Chicago'ya taşındı. Hem şekerleme sanayisinin hem de ulaşım ağının kalbine. Frank Mars, çocuk felcinin gölgesinde geçen mütevazı çocukluğundan servetin doruklarına tırmanmıştı. Tennessee'nin Pulaski kasabasında 2800 dönümlük bir malikane satın aldı ve adını gururla Milky Way Farms koydu. Burası yuvarlanan tepeleri, beyaz ahırları ve 25.000 metrekarelik görkemli eviyle onun hayalinin taşlaşmış haliydi. Frank tutkularını artık safkan at yetiştiriciliğine yöneltti. Aristokratların hobisi artık onun oyuncağıydı. 1946'da ölümünden yıllar sonra eşi Ethel Mars, çiftlikte yetişen Galahad adlı atın Kentucky Derby'yi kazandığını izledi. Frank Mars'ın adı yalnızca çikolata raflarında değil, yüksek sosyetenin listelerinde de yerini almıştı. Ama her büyük yükselişin gölgesi vardır. Frank'la oğlu Forrest arasındaki bağ, Milky Way'in parlak ışığı altında yavaşça çatlamaya başladı. Forrest, fikir kendisinden çıkmasına rağmen kenara itilmiş hissediyordu. Babası ve üvey annesinin şirketin kazançlarını lükse harcadığını, yatırımları israf ettiğini düşünüyordu. Oysa o, şirketin geleceğini küresel büyümede, kalite standartlarında ve disiplinli yönetimde görüyordu. Frank ise nihayet elde ettiği zaferin tadını çıkarırken oğlunun sert eleştirilerini kişisel bir saldırı olarak algılıyordu. Forrest'ın her sözünde geçmiş başarısızlıklarının yankısını duyuyordu. Ve bu aralarındaki mesafeyi daha da derinleştiriyordu. Bir yanda dikkatli, kendi emeğiyle yükselmiş bir kurucu, diğer yanda hırslı, eğitimli, ileri görüşlü bir varis. İkisi de haklıydı. Ama aynı anda bir arada var olamayacak kadar farklıydılar. Mars ailesini birleştiren tatlı başarı yakında onu ikiye bölecek acı bir çatışmanın sahnesine dönüşecekti. 1930'ların başında Chicago'daki Mars Incorporated ofisleri görkemli bir başarı atmosferiyle parlıyordu. Ancak o parlak yüzeyin altında giderek kalınlaşan bir gerilim vardı. Başarıyla karışmış gurur sessiz bir öfkeye dönüşüyordu. Milky Way Bar hala Amerika'nın tatlı kaçışıydı. Büyük buhranın kasveti altında yaşayan insanlar için 5 centlik bir mutluluk anıydı. Frank Mars artık yalnızca bir şekerlemeci değil, bir sanayi deviydi. Kentucky Derby kazanan atların sahibi, Tennessee'deki muazzam Milky Way Farms'ın efendisiydi. Kısacası Amerikan rüyasını gerçekleştirmişti. Ama o rüyanın merkezinde bir babayla oğul arasında büyüyen fırtına her şeyi sarsmaya başlıyordu. Bu çatışmanın kalbinde Forrest Mars vardı. Dışarıdan bakıldığında geleceğin varisi gibiydi. Berkeley ve Yale diplomalı parlak bir genç adam. Ancak babasının gözünde sürekli eleştiren, asi ve soğuk bir figürdü. Frank içgüdüyle hareket eden, el emeğine inanan bir ustaydı. Forrest ise hesap kitapla, teoriyle düşünen bir mükemmeliyetçiydi. Baba kazandığı parayı hayatın tadını çıkarmak için harcıyordu. Oğulsa sermayeyi büyüme için kullanılacak bir silah olarak görüyordu. Forrest fabrikada dolaşırken bir mirasçının gururuyla değil, bir denetçinin soğukkanlılığıyla bakardı. İsraf görür, hataları düzeltir, babasının kararlarını sorgulardı. Milky Way Farms'a yapılan lüks harcamaları alayla eleştirir, çiftliği aptallığın anıtı olarak adlandırırdı. Babasıyla açık açık çatışır, Amerika pazarına sıkışmış bu işletmenin artık dünyaya açılması gerektiğini savunurdu. Avrupa'da dokunulmamış fırsatlar gördüğünü söylerdi. Küresel bir imparatorluk hayal ediyordu. Frank Mars için bu sözler bıçak gibiydi. Oğlunun hırsında minnettarlık yerine soğuk bir hesapçılık görüyordu. Yıllarını, emeğini ve hayallerini yok sayan bir nankörlük olarak hissediyordu bu eleştirileri. Forrest'ın akademik aklı onun gözünde hayatın gerçeklerinden kopmuş bir kibirdi. Çatışma giderek büyüdü.
artık bir iş anlaşmazlığından öte bir iktidar mücadelesine dönüşmüştü. 1932 yılına gelindiğinde Mars ailesinde fırtına patladı. Ayrıntılar hala sır perdesiyle örtülüdür. Ancak bilinen şu ki o gün baba ile oğul arasındaki son bağlar koptu. Yıllarca biriken öfke tek bir yüzleşmede patladı. Forrest nefes kesici bir cüretle şirketin 1/3'ünü istedi. Kendisini yalnızca mirasçı olarak değil, şirketin geleceğini taşıyan akıl olarak görüyordu. Frank Mars için bu talep ihanetten farksızdı. Yıllarca yalnız başına savaştığı, kayıplarla inşa ettiği şirketten pay istemek. Bu emeğinin ve otoritesinin sorgulanmasıydı. Öfkesine hakim olamadı. "Bu şirketin 1/3'ünü almayacaksın," dedi gürleyerek. "Madem o kadar zekisin, git kendi işini kur." Bu sözler öfkeyle söylenmiş bir meydan okumaydı. Ama Forrest meydan okumayı ciddiye aldı. Teklif edilen küçük bir uzlaşmayla Mars ailesinin tarihi değişti. Frank, oğluna Milky Way tarifini ve Amerika dışındaki satış haklarını verdi. Bu hem bir sürgündü hem de bir fırsat. Frank, oğlunu uzaklaştırdığını sanıyordu. Ama farkında olmadan kendi imparatorluğunu bir gün gölgede bırakacak yeni bir hanedanın tohumlarını ekiyordu. Mars ailesinin tatlı zaferi artık bölünmüş bir mirasa dönüşmüştü. Ve böylece Forrest Mars elinde küçük bir servet, cebinde babasının en büyük yaratılışının tarifiyle Amerika'ya sırtını döndü. Bir sürgün gibi değil, bir devrimci gibi yola çıktı. Rotası İngiltere'ydi. O dönemde hala eski imparatorluğunun gölgesinde yaşayan, yorgun ama onurlu bir ülke. Forrest, babasının Chicago'sundaki güvenli, ihtişamlı hayattan çok uzak bir dünyaya adım attı. Birleşik Krallık ekonomik durgunluktaydı. Sanayi kasabaları gri, sokakları kasvetliydi. Yeniliğin yerini gelenek, cesaretin yerini ihtiyat almıştı. Ama işte tam da bu yabancı atmosfer Forrest Mars'ın inatçı yaratıcılığını parlatacaktı. Slough adlı sıradan bir sanayi kasabasında küçük bir fabrika kiraladı. Burası gürültülü makineleriyle tanınırdı. Kimse oradan tatlı bir mucize çıkacağını hayal etmezdi. Ancak Forrest için bu mütevazı bina yeni bir imparatorluğun temeli olacaktı. İlk işi babasının Milky Way'ini İngiliz damak tadına uydurmaktı. Amerikan versiyonu fazla maltlıydı, çikolatası ağırdı. Forrest tarifi yeniden şekillendirdi. Daha hafif, daha tatlı bir nougat, daha yumuşak bir sütlü çikolata kullandı. Ve adını basitçe Mars Bar koydu. Sonuç anında başarıydı. Uygun fiyatlı bir lüks, İngiltere'nin sıkıntılı halkı için tatlı bir kaçış. Slough fabrikası kısa sürede üretimle dolup taştı. Bu küçük kasaba Avrupa'daki Mars efsanesinin ilk kalesine dönüştü. Ama Forrest'ın aklı hep ufkun ötesindeydi. Onun için başarı sadece çikolata satmak değildi. Yeni pazarlar, yeni fikirler bulmak, dünyayı dönüştürmekti. Bir gün İngiliz Chappell Brothers adlı küçük bir şirketi satın aldı. Şirket köpekler için konserve et üretimi yapıyordu. O zamanlar kimsenin ciddiye almadığı bir işti. Çoğu insan evcil hayvanlarını masa artıklarıyla beslerken Forrest insanların duygusal bir dönüşüm yaşadığını fark etti. Evcil hayvanlar artık sadece hayvan değil, aile üyesi haline geliyordu. Bu içgörüyle şekerleme disiplinini pet food dünyasına taşıdı. Chappell markasını dönüştürdü. Malzemeleri iyileştirdi, üretim süreçlerini mükemmelleştirdi. Reklamlarda bilimselliğe, kaliteye ve güvene vurgu yaptı. Sonuçta Cheppy, Whiskas ve Pedigree markaları doğdu. Evcil hayvan maması Mars'ın ikinci büyük devrimi olmuştu. Forrest'ın kalite takıntısı efsaneydi. Çalışanları onun en küçük hataya bile tahammül edemediğini anlatırdı. Fabrikalarına girerken yerlerin parıldaması, makinelerin lekesiz olması gerekirdi. Bir keresinde çalışanlarının gözü önünde yerdeki tek bir kırıntıyı alıp ceketinin cebine koyduğu söylenir. Bu basit ama unutulmaz hareket onun felsefesinin sembolüydü. Kalite bir slogan değil, tepeden başlayan bir sorumluluktu. Avrupa'daki bu yıllar Forrest Mars'ın zihninde bir sistemin şekillenmesine yol açtı. Sonunda 5 ilke adını verdiği ve Mars Incorporated'ın kutsal kitabına dönüşen prensipleri formüle etti. 1. Kalite. Kalite asla tartışmaya açık değildi.
Müşteri nihai otoriteydi. Memnuniyeti her şeyin üstündeydi. İkinci sorumluluk. Her çalışan yaptığı işin sonuçlarından kişisel olarak sorumluydu. Başarısızlık gizlenmez, sahiplenilirdi. Üçüncü. Karşılıklılık. İş tek taraflı bir kazanç değil, herkes için bir değer alışverişi olmalıydı. Tedarikçilerine adil davranırsan en iyi malzemeleri alırsın. Çalışanlarına iyi maaş verirsen sadakat ve mükemmeliyet geri döner. Dördüncü verimlilik. İsraf bir hırsızlıktı. Müşteriden, şirketten ve dünyadan çalınan bir şeydi. Bu yüzden her süreç akıcı, her kuruş hesaplı olmalıydı. Beşinci özgürlük. Mars özel kalmalıydı. Borsa baskısından, hissedar beklentilerinden uzak, uzun vadeli düşünebilmek için özgür olmalıydı. Bu ilkeler bir duvar süsü değil, bir yaşam kuralıydı. Forrest Mars bu kurallarla yalnızca bir şirketi değil, endüstri tarihine geçecek bir felsefeyi inşa etmişti. Ve böylece Mars ailesi tatlıdan doğan bir serveti, disiplinden doğan bir imparatorluğa dönüştürdü. Ancak bu aydınlanmış fikirleri savunan adam, içinde derin çelişkiler taşıyan karmaşık bir figürdü. Forrest Mars, ilkelere dayalı bir ütopya inşa etmek istiyordu. Ama o ütopyayı demir bir iradeyle kuruyordu. Vizyonerdi. Fakat aynı zamanda tiranlıkla sınırları bulan bir disiplincisiydi. Fabrikalarında korku ve hayranlık el ele yürürdü. Zeminleri gezerken gözleri her detayı tarardı. Bir makinede toz tanesi, yanlış hizalanmış bir etiket ya da yavaş çalışan bir işçi. Her biri volkanik bir öfke patlamasını tetikleyebilirdi. Onun için mükemmellik bir hedef değil, varoluş biçimiydi. Kendisi de bu sertliğin dışında değildi. Son derece tutumlu yaşardı. Ekonomi sınıfında uçakla seyahat eder, ucuz otellerde kalır, sade bir ofisten çalışırdı. Kendisinden tam bağlılık beklerdi. Karşılığında endüstride eşi benzeri görülmemiş maaşlar, primler ve güvence sunardı. Onun yönetiminde Mars bir şirketten çok bir tarikata benziyordu. Çalışanları korkuyla karışık bir hayranlık besliyordu. Çünkü biliyorlardı. O onlardan istediği her şeyi önce kendi üzerinde uygular, sınırlarını herkesten daha ileri iterdi. Forrest Mars aslında devasa bir makine inşa ediyordu. İnsanın iradesiyle çalışan, hatasız, verimli bir organizma. Ancak 1930'ların sonuna gelindiğinde Avrupa'nın üzerine savaş bulutları çökmeye başlamıştı. Pek çok iş adamı bu belirsizlikten korkarken Forrest ilham buluyordu. İspanya İç Savaşı sırasında cephede askerleri gözlemlediğinde fark ettiği şey basitti ama devrimciydi. Sıcaklıkta çikolata eriyor, askerlerin moral kaynağı yapışkan bir karmaşaya dönüşüyordu. Ama çözüm gözünün önündeydi. Askerlerin sert şeker kabuğuyla kaplanmış küçük çikolata taneleri yediğini gördü. Bu kabuk çikolatayı sıcaktan koruyor, elde erimesini engelliyordu. İngiltere'deki Rowntrees firması benzer bir ürün olan Smarties'i üretiyordu. Fakat Forrest bunun küresel ölçekteki potansiyelini hemen fark etti. Her asker için dayanıklı, taşınabilir, kolay yenebilen bir enerji kaynağı. Bu fikir onu yeniden Amerika'ya çağırdı. Bu kez babasıyla barışmak için değil, kendi devrimini gerçekleştirmek için dönüyordu. New Jersey'nin Newark şehrinde küçük bir ofis açtı. Ancak büyük bir sorun vardı. Ülke 2. Dünya Savaşı'na girmeye hazırlanıyordu ve çikolata gibi temel malzemelere erişim kısıtlanacaktı. Forrest güçlü bir ortak aradı ve onu en beklenmedik yerde buldu, rakibinde. Hershey Company'nin başkanı William Murray ile anlaşma yaptı. Murray'nin oğlu Bruce yeni girişimde %20 hisse aldı. Karşılığında Hershey çikolata tedarikini garanti etti. Böylece 1941'de iki soyadı birleşti. Mars ve Murray's, kısaca M ve MS. Yeni ürün küçük, renkli, düğme biçiminde çikolata taneleriydi. Ama onları farklı kılan şey sadece görünüşleri değildi, işlevleriydi. Elinizde değil, ağzınızda erir. Bu bir reklam sloganı değil, ürünün gerçek amacının tanımıydı. M ve M'ler Amerikan ordusunun rasyonlarına girdi. Normandiya sahillerinden Pasifik adalarına kadar
Her askerin cebinde bu küçük tatlar vardı. Milyonlarca asker savaş boyunca bu renkli çikolatalarla büyüdü. Ve savaş bittiğinde tatları da onlarla birlikte Amerika'ya döndü. O zamana kadar bir askeri ikram olan M ve M's kısa sürede bir ulusun ortak zevkine dönüştü. Savaş, tarihin en güçlü reklam kampanyasını yürütmüştü. Ve Mars ailesi artık yalnızca bir şekerleme markası değil, Amerikan kültürünün bir parçasıydı. Forrest Mars, Avrupa'da bağımsız imparatorluğunu kurup şekerleme endüstrisini baştan tanımlarken, Amerika'da bıraktığı Mars Incorporated bambaşka bir kader çizgisi izliyordu. 1934 yılında ayrılıklarından yalnızca 2 yıl sonra Frank C. Mars 50 yaşında böbrek yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Oğlunun Avrupa'daki zaferlerini asla göremedi. Aralarındaki yaralar kapanmadan gitti ve Mars ailesi artık ikiye bölünmüştü. Frank'in ölümünden sonra şirketin kontrolü oğlu Forrest'a değil, ikinci eşi Ethel V. Healy ve onun ailesine geçti. Bu Forrest için yeni bir sürgün anlamına geliyordu. Atlantik'in bir yanında babasının adını taşıyan şirket, diğer yanında kendi elleriyle kurduğu vizyoner bir işletme. İki Mars İmparatorluğu birbirine dokunmadan 3-10 yıl boyunca paralel şekilde varlığını sürdürdü. Amerika'daki Mars Incorporated, Ethel V'nin ailesinin yönetiminde karlıydı ama ruhsuzdu. Güvenli, tutucu, ilhamdan yoksun bir kurum haline gelmişti. Frank'in bıraktığı mirası sürdürmekle yetiniyordu. Oysa Avrupa'da Forrest Mars'ın Food Manufacturers Incorporated adlı şirketi yeniliğin kalbinde atıyordu. Forrest, 1940'ların sonunda ortağı Bruce Murray'nin hissesini satın aldı ve M&M's'in tek sahibi oldu. Ama onun merakı durmadı. Bir İngiliz mühendislik laboratuvarında parboiling adı verilen yeni bir pirinç işleme tekniğini öğrendi. Bu yöntem, pirinç tanesini öğütmeden önce buharlayarak besinleri dış kabuktan çekirdeğe hapsediyordu. Sonuç daha besleyici, daha dayanıklı ve her defasında mükemmel pişen bir pirinçti. Forrest, bu teknolojide devasa bir fırsat gördü. Modern Amerikan mutfağı için güvenilir, markalı bir pirinç yaratacaktı. Teknolojiyi lisansladı ve adını tarih kitaplarına yazdıracak yeni bir marka doğurdu. Uncle Ben's Converted Rice. Markaya yüz vermek için Chicago'daki ünlü siyahi Maitre d' Frank Brown'un imajını kullandı. Kısa sürede Uncle Ben's, M&M's ve Pedigree kadar popüler hale geldi. Forrest Mars artık yalnızca bir şekerleme kralı değil, herhangi bir ürünü küresel markaya dönüştürebilen vizyoner bir sanayiciydi. 20-30 yıl boyunca Atlantik'in iki yakasında iki ayrı Mars dünyası yaşadı. Amerika'daki şirket, Ethel V yönetiminde istikrarlı ama cansız bir dev olarak kaldı. Forrest ise New Jersey'den Avrupa'ya uzanan kendi imparatorluğunda hızla büyüdü. Kader, sabırla bekleyen bir sürgün gibi onu çağırıyordu. Ve o an geldi. 1960'ların başında Ethel V'nin ölümünün ardından Mars hanedanının tahtı yeniden boşaldı. Forrest, zekice finansal manevralarla gücünü konsolide etmeye başladı. 1964'te iki Mars İmparatorluğu birleşti. Artık sahneye dönen bir mirasçı değil, küresel bir dev olarak dönmüştü. Forrest Mars, babasının kurduğu şirketin kapılarından içeri girdiğinde orada bir barış değil, bir fetih başlıyordu. Mars Incorporated çalışanları onun disiplinine, öfkesine ve fanatik kalite takıntısına hazır değildi. O geldiği anda eski yapılar yıkıldı, yetersiz yöneticiler gönderildi. Tüm organizasyon baştan inşa edildi. Her şey onun 5 ilkesine göre yeniden yazıldı. Forrest Mars artık hem geçmişin mirasına hem de geleceğin anahtarına sahipti. Yıllar önce kendi yolunu çiz diyerek sürgüne gönderen babasının imparatorluğu artık tamamen onun ellerindeydi. Sürgünden dönen kral tahtına oturmuştu ve hiçbir şey bir daha eskisi gibi olmayacaktı. 1964 yılında Forrest Mars Sr. babasının mirasını yeniden ele geçirdiğinde. Bu bir birleşme değil, bir fetihti. Amerika'daki Mars Incorporated'ın rahat, neredeyse kulüp havasındaki ofislerinde bir devrim rüzgarı esti. O, geçmişin duygusal liderlik anlayışını bir kenara itti ve yerine soğuk,
mekanik bir düzen getirdi. Artık Mars'ta 5 ilke yalnızca duvarlara asılı değerler değil, uyulması zorunlu kanunlardı. Kalite, sorumluluk, karşılıklılık, verimlilik ve özgürlük. Hepsi taşa kazınmış emirler gibi şirketin her katmanına işlendi. Forrest Mars Senior doğum hakkını yalnızca geri almamıştı. Onu yeniden şekillendirmişti. Mars, onun ellerinde dünyanın en verimli, en gizli ve en güçlü özel üretim imparatorluğuna dönüşüyordu. Ama en tutkulu devrimciler bile sonunda haleflerini yetiştirmek zorundadır. Forrest Mars Senior bir şirket değil, bir hanedan inşa ettiğini biliyordu. 3 çocuğu, Forrest Jr., John ve Jacqueline, dev bir servetin mirasçıları olarak değil, bir disiplin tarikatının çırakları olarak büyütüldüler. Onların çocukluğu, ayrıcalığı değil, çeliği öğretmek için tasarlanmıştı. Baba Mars'ın evinde şımartılmak yasaktı. Yatılı okullar prestij için değil, karakter eğitimi için seçiliyordu. Her biri tıpkı babaları gibi emeğin, tutumluluğun ve sabrın ne anlama geldiğini öğrenmeliydi. Genç Marslar imparatorluğun mekaniklerini yönetim odalarından değil, fabrika zemininden öğrenmeye başladı. Muhasebe, pazarlama, üretim hattı her biri babalarının gözetiminde ateşle sınandı. Forrest Senior geleneksel anlamda nepotizme inanmazdı. Miras soyla değil, liyakatle kazanılmalıydı. Bu yüzden çocukları en alttan başladı. Tıpkı sıradan çalışanlar gibi. Performansları her diğer çalışan kadar sert değerlendirildi. Baba Mars yalnızca patronları değil, aynı zamanda en acımasız eleştirmenleriydi. Onları kendi kalıbına döküyor, prensiplerinin kendisinden sonra da yaşamaya devam edeceğini garanti altına alıyordu. Servet değil, bir yaşam felsefesi miras bırakıyordu. Katı, tutkulu, uzlaşmaz bir dünya görüşü. Yıllar geçtikçe 3 kardeşin kişilikleri belirginleşti. En büyük oğul Forrest Mars Jr., ailenin filozofu ve alevin koruyucusu oldu. Babalarının ilkelerine neredeyse dini bir bağlılıkla sarıldı. Kardeşleri arasında en dışa dönük olandı. Ancak yine de dikkatle ölçülmüş bir görünürlük sergiledi. Sonunda şirketin başkanı oldu ve gizliliğiyle ünlü bu imparatorluğun dikkatle denetlenmiş kamu yüzü haline geldi. Orta oğul John Mars, babasının sessiz doğasının gerçek mirasçısıydı. Analitik zekası, sayılara ve lojistiğe olan hakimiyetiyle tanındı. Mars'ın küresel genişlemesinin mimarıydı. Planlayan, yönlendiren ama sahnede görünmeyen güç. Forrest Jr. ile eş başkanlık görevini paylaştı. Fakat perde arkasında asıl ipleri çeken kişi olarak bilindi. Anonimliğin şirketin en büyük stratejik avantajı olduğuna inanıyordu. Jacqueline Mars ise farklı bir yol izledi. O dönem için bir kadın olarak doğrudan operasyonel bir rolü sınırlıydı. Ancak etkisi büyüktü. Yönetim kurulunda uzun yıllar görev yaptı. Özellikle ürün geliştirme ve pazarlama stratejilerinde belirleyici oldu. Tüketiciyi anlama konusunda keskin bir sezgiye sahipti. Bu, dedesi Frank'in ilk başarılarının temelinde yatan özdü. Ayrıca ailenin en aktif hayırseveriydi. Eğitim ve kültür kurumlarına büyük bağışlar yaptı. At biniciliğine olan tutkusu, Frank Mars'ın Milky Way Farms'ta başlattığı geleneği sürdürüyordu. Böylece neredeyse hiç tanımadığı büyük babasına duygusal bir bağ kurmuştu. Forrest Mars Senior'un mirası yalnızca bir şirketin değil, bir düşünce sisteminin devamıydı. Ailesini bir servetin değil, bir ideolojinin taşıyıcısı haline getirmişti. Ve Mars adı artık sadece çikolata barlarında değil, endüstriyel disiplinin, sessiz gücün ve soyutlanmış zenginliğin simgesi olmuştu. 1973 yılına gelindiğinde Forrest Mars Senior resmen emekliye ayrıldı. Ama onu tanıyan herkes biliyordu. Böyle bir adam asla gerçekten emekli olmaz. Onun için dinlenmek sadece yeni bir meydan okumayı bekleyen geçici bir duraktı. Nevada'nın Henderson kasabasına taşındı ve 60'lı yaşlarının sonlarında sıfırdan yeni bir şekerleme şirketi kurdu. Adını Ethel M. Chocolates koydu. Annesi Elva'ya duyduğu minnettarlığın zarif bir ifadesi. Bir zamanlar annesinin küçük mutfağında başlayan tutkusuna
Bu kez bir saygı duruşuyla dönüyordu. Ethel M., Mars Incorporated'ın devasa üretim makinesinin tam zıttıydı. Küçük, zarif, el yapımı çikolatalar üreten bir butik markaydı. Forrest bu markayla yalnızca dünyaya değil, kendine de bir şey kanıtlıyordu. O eski sihir hala oradaydı. Yıllar sonra 1988'de şirketi oğullarının yönettiği Mars Incorporated'a sattığında bile bu küçük girişim onun karakterinin özünü yansıtıyordu. Sade, titiz, takıntılı ve kişisel. Bu sırada Forrest Jr. ve John Mars aile imparatorluğunun tam kontrolünü devralmıştı. Onların liderliği altında şirket, tarihteki en gizli ve en etkileyici dönemine girdi. Kurumsal merkez Chicago'dan taşındı. Yeni adres Virginia'nın McLean banliyösündeki sade, tuğladan bir binaydı. CIA merkezine yalnızca birkaç kilometre uzakta. Binada tabela yoktu, logo yoktu, dışarıdan bakan kimse içeride milyarlarca dolarlık bir imparatorluğun yönetildiğini anlayamazdı. Çalışanlar fotoğraf çekemez, medya soruları yanıtsız kalırdı. Gazeteciler ve yerel halk bu gizemli binaya alaycı bir şekilde Kremlin adını verdi. Ancak gizlilik sadece bir alışkanlık değildi. Çok katmanlı bir stratejiydi. Bir yönüyle güçlü bir rekabet avantajıydı. Hershey ya da Nestle gibi rakipler Mars'ın gelirlerini, planlarını ya da üretim sırlarını asla bilemezdi. Şirket dışarıdan bakıldığında tamamen karanlık bir kutu gibi görünüyordu. Diğer yandan gizlilik bir güvenlik önlemiydi. 1970'lerde zengin varislerin kaçırılması yaygınlaşmıştı. Mars ailesinin olağanüstü serveti onları açık hedef haline getirebilirdi. Anonimlik bir kalkan görevi görüyordu. Ama en derin düzeyde gizlilik Mars felsefesinin bir parçasıydı. Forrest Senior çocuklarına başarının kişilikle değil, ilke ve ürünlerle ölçüldüğünü öğretmişti. Bu yüzden aile bilinmez kaldı. Marka konuştu. İnsanlar değil. Kremlin'in içindeki yaşam da dışarıdaki kadar sıra dışıydı. Şirketin tasarımı karşılıklılık ilkesini yansıtıyordu. Hiç kimsenin özel ofisi yoktu. Ne yöneticilerin ne de Mars kardeşlerin. Herkes açık planlı bir alanda yan yana otururdu. John Mars aynı sırada bir idari asistanla masa paylaşırdı. Girişteki zaman saatinden geçmeden içeri girmek yasaktı. Herkes, başkan dahil, kart basmak zorundaydı. Bu her çalışanın aynı gemide olduğunu hatırlatmak için bilinçli bir semboldü. Maaşlar cömertti, imkanlar iyiydi. Ama beklentiler acımasızdı. Kültür yoğun, disiplin sertti. Mars'ta çalışmak bir meslek değil, bir bağlılık meselesiydi. Birçok kişi için bu adeta kurumsal bir tarikat gibiydi. Yüksek ücretli, yüksek baskılı, yüksek sadakatli bir dünya. Üçüncü nesil, babalarının bıraktığı makineyi küresel ölçekte çalıştırmaya başladı. Forrest Senior devrimci bir yenilikçiydi. Oğulları ise mükemmel icracılardı. Şirketi nefes kesici bir hızla dünyanın dört bir yanına yaydılar. Snickers, M&M's ve Pedigree gibi markalar artık sadece Amerika'nın değil, dünyanın ortak diliydi. Her kıtada, her kültürde Mars ürünleri kendi yerel kimliğini buldu. Ve sonra 2008'de Mars ailesi tarihindeki en cesur adımı attı. Küresel finansal kriz tüm dünyayı sarsarken Mars dev bir hamle yaptı. Dünyanın en büyük sakız üreticisi Wrigley Junior Company'yi 23 milyar dolara satın alacağını duyurdu. Bu, şekerleme endüstrisini temellerinden oynatan bir karardı. Ancak anlaşmayı finanse etmek için Mars ailesi tarihinde ilk kez dışarıdan bir yatırımcıyı kabul etti. Ve o yatırımcı bizzat Warren Buffett'tı. Berkshire Hathaway bu dev satın almanın finansmanını üstlendi. Amerikan iş dünyasının iki devinin bu kısa süreli ortaklığı Mars'ın tarihindeki nadir bir perde aralığıydı. Sonuç ise şaşırtıcı bir başarı oldu. Juicy Fruit, Double Mind ve Orbit gibi ikonik markalar artık Mars ailesinin küresel portföyüne dahildi. Mars, çikolatadan evcil hayvan mamasına, atıştırmalıktan sakıza kadar uzanan dünyanın en geniş özel gıda imparatorluğu haline geldi. Ve bütün bunlar dışarıdan bakıldığında hala aynı şekilde görünüyordu. Adı bile olmayan sade bir tuğla bina. Mars ailesi için görünmezlik
sadece bir tercih değil, sonsuz bir stratejiydi. Forrest Mars Sr.'ın evcil hayvan mamasında attığı öncü adımı, oğulları ve torunları ustalıkla büyüttü. Evcil hayvanların artık sadece hayvan değil, aile üyeleri haline geldiğini fark ettiler. Bu içgörü, Mars'ın yeni bir döneme girmesini sağladı. Evcil hayvan mamasının ötesine. Doğrudan evcil hayvan sağlığına. Bu vizyon doğrultusunda Amerika'nın en büyük veteriner zinciri olan Banfield Pet Hospitals'ı satın aldılar. Banfield klinikleri genellikle PetSmart mağazalarının içinde yer alıyor. Her yıl milyonlarca hayvana hizmet veriyordu. Ardından VCA Incorporated'ı bünyelerine kattılar. Ülke çapında yüzlerce hastaneyi yöneten bir başka dev. Böylece Mars, gıdadan sağlığa kadar uzanan dikey entegre bir ekosistem kurdu. Evcil hayvanları besleyen mamayı üretiyor, hastalandıklarında onlara bakan kliniklere sahip oluyordu. Bu hamle stratejik açıdan bir başyapıttı. Mars'ı küresel evcil hayvan bakım endüstrisinin tartışmasız lideri haline getirdi. Ancak imparatorluk gücünün zirvesine çıkarken etrafındaki gölgeler de uzamaya başladı. Mars'ın kurumsal gizliliği uzun yıllar boyunca stratejik bir kalkan olmuştu. Ama artık değişen dünyada aynı gizlilik bir yük haline geliyordu. Şeffaflık ve toplumsal sorumluluk çağında Mars'ın sessizliği birçokları için masumiyet değil, suç ortaklığı gibi görünmeye başladı. Ve o sessizlik duvarını yıkacak ilk darbe çikolatanın kalbinden geldi. Kakao. 2001 yılında bir dizi araştırma ve belgesel çikolata endüstrisinin karanlık sırrını ortaya çıkardı. Batı Afrika'da, özellikle Fildişi sahili ve Gana'da, dünyanın büyük kısmının kakao tedarik edildiği çiftliklerde yaygın çocuk işçi kullanımı ve bazı durumlarda açık kölelik yaşanıyordu. 7-8 yaşındaki çocuklar komşu ülkelerden kaçırılıyor, maçete gibi tehlikeli aletlerle uzun saatler çalıştırılıyor, okula gitme hakkından mahrum bırakılıyordu. Bu raporlar çikolata devlerini bir anda küresel bir utanç dalgasının merkezine yerleştirdi. Mars, Hershey ve Nestle'nin yöneticileri Amerika Birleşik Devletleri Kongresi önünde ifade vermeye çağrıldı. Bağlayıcı bir yasa tehdidini önlemek için Harkin-Engel Protokolü adında gönüllü bir anlaşma imzaladılar. 1905 yılına kadar tedarik zincirlerinden en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğini ortadan kaldırmayı taahhüt ettiler. Dünya bu protokolü dönüm noktası olarak gördü. Gizli, kapalı bir sektör sonunda yüzleşiyordu. Ama yıllar geçti. 2005 geldi ve hiçbir şey kökten değişmedi. Yeni tarihler kondu. 2008, sonra 2010. Her seferinde Mars ve diğerleri karmaşık tedarik zincirini, yerel yoksulluğu ve siyasi istikrarsızlığı gerekçe gösterdi. Şirket, sürdürülebilirlik programlarına yatırım yaptı. Rainforest Alliance ve Fairtrade gibi kuruluşlarla ortaklık kurdu, çiftçilere destek projeleri başlattı. Ancak sahadaki gerçekler değişmiyordu. 2019'da Washington Post, 10 yıl ve 100 milyonlarca dolar sonrasında bile Batı Afrika'da çocuk işçiliğinin yalnızca sürmediğini, belki de daha da kötüleştiğini ortaya koydu. Aynı yıl bir Mars yöneticisi şirketin çikolatasının çocuk işçisiz olduğunu garanti edemeyeceğini açıkça itiraf etti. Bu söz 18 yılın ardından gelen sessiz ama yıkıcı bir itiraftı. Ahlaki bir başarısızlık ilanıydı. Kriz sonunda Amerika'nın en yüksek mahkemesine taşındı. Mali'den kaçırılmış çocuklar Nestle ve Cargill şirketlerine dava açtı. Fildişi sahilinde zorla çalıştırıldıklarını anlattılar. Dava, Mars'ı da içine alan tüm endüstrinin sistemik sömürüyle bağlarını gözler önüne serdi. 2021'de Yüksek Mahkeme şirketler lehine karar verdi. Gerekçe teknikti. Amerika'daki yöneticilerle Afrika'daki istismarlar arasında yeterli doğrudan bağlantı kurulamadığı için şirketler yasal olarak sorumlu tutulamadı. Bu endüstri için bir hukuki zaferdi. Ama Mars ailesi için bir ahlaki yenilgiydi. Yıllardır sessizliğini bir güç sembolü olarak kullanan Mars hanedanı artık o sessizliğin gölgesinde boğuluyordu. Karşılıklılık ilkesi, her paydaş için adil değer yaratmak ilk kez sorgulanıyordu. En savunmasızların sömürüldüğü bir zincirin başında o ilke nasıl var olabilirdi? Üçüncü nesil Mars İmparatorluğunu
eşi benzeri görülmemiş bir büyüklüğe taşımıştı. Ama aynı zamanda şirketin orijinal günahını da miras almışlardı. Ve şimdi meşaleyi 4. nesle devrederken yalnızca muazzam bir serveti değil, çözülmemiş bir etik soruyu da devrediyorlardı. Bir servet gölgesinden arınmadan gerçekten masum olabilir mi? Mars hanedanının parlayan çikolata, sarı altınları artık o sorunun ağırlığı altında parlıyordu. Tatlı bir imparatorluğun içinde yankılanan acı bir hakikat gibi. Forrest Mars Jr.'ın 2016'da ölümü sadece bir neslin sona ermesi değildi. Bu Mars hanedanı için bir dönemin alacakaranlığıydı. 3. nesil, sessiz, metodik, gölgede çalışan yöneticiler sahneden çekiliyordu. Bir zamanlar babalarının ellerinde şekillenen imparatorluk şimdi yeni bir çağın eşiğindeydi. John ve Jacqueline Mars yaşlandıkça yönetim sorumlulukları yavaşça el değiştiriyordu. Mars ailesinin 4. nesli tarihin en büyük özel şirketlerinden birini devralmak üzere sahneye çıkıyordu. Ancak bu yalnızca devasa bir serveti değil, aynı zamanda 10 yıllardır saklanan sırları ve derin bir ahlaki mirası da devralmak demekti. Yeni kuşak atalarının tanıyamayacağı bir dünyada liderlik ediyordu. Bağlantılı, dijital, şeffaf bir çağda gizlilik artık güç değil, kuşku yaratıyordu. Jacqueline'in oğlu Stephen Badger ve Forrest Jr.'ın kızı Victoria B. Mars bu dönüşümün öncüleriydi. Onlar büyük babaları gibi, sanayi devrimcileri ya da ebeveynleri gibi sessiz krallar değillerdi. Daha çok dijital çağın pragmatik liderleriydiler. İtibarın kırılgan, güvenin her şey olduğu bir dünyayı anlayan yöneticiler. Mars hanedanının bir asır boyunca inşa ettiği gizlilik kalesi, o meşhur McLean Kremlin, artık stratejik bir varlık değil, bir yük haline gelmişti. Sosyal medya, vatandaş gazeteciliği ve sürekli kamusal gözlem çağında sessizlik artık asalet değil, suçlama gibi görünüyordu. Yeni nesil, başarılı olabilmek için anlatıya dahil olmaları gerektiğini fark etti. Eğer kendi hikayelerini anlatmazlarsa, bunu başkaları, gazeteciler, aktivistler, insan hakları savunucuları anlatacaktı. 2018 civarında büyük bir dönüşüm başladı. Bu, dramatik bir açılım değil, dikkatle yönetilen, ölçülü bir yeniden doğuştu. Mars, şeffaflık çağının kapılarını araladı. Modern bir kurumsal web sitesi başlattı. Sürdürülebilirlik raporlarını halka açtı ve üst düzey yöneticilerin medyaya röportaj vermesine izin verdi. Stephen Badger, bir Mars ailesi üyesinin bugüne kadarki en görünür kamusal yüzü oldu. Konferanslarda konuştu, röportajlar verdi, geçmiş hataları kabul eden ama geleceğe yön veren bir vizyon sundu. Bu bir itiraf değil, bir stratejiydi. 21. yüzyılda anlatıyı kontrol etmenin tek yolu artık o anlatının parçası olmaktı. Yeni liderliğin en acil görevi ise şirketin orijinal günahıyla yüzleşmekti. Kakao krizi. 10 yıllar süren vaatler, geciken ilerlemeler ve sert eleştiriler Mars adını gölgeyle sarmıştı. Yeni strateji, savunmadan saldırıya, sessizlikten açık konuşmaya geçmekti. 2018'de Mars, tarihindeki en iddialı sürdürülebilirlik planını açıkladı. Cocoa for Generations. 10 yıl boyunca 1 milyar dolarlık bir taahhütle desteklenen bu program, önceki girişimlerin eksik kaldığını açıkça kabul ediyordu. Plan 2 ana temele dayanıyordu. 1. İzlenebilirlik devrimi. Mars, kakao tedarik zincirinin kalbindeki en büyük sorunu hedef aldı. Şeffaflık eksikliği. Kakaonun geldiği çiftliği bilmezseniz çocuk işçiliğini de tespit edemezsiniz. Şirket, 2025 yılına kadar tedarik ettiği tüm kakaonun izlenebilir ve sürdürülebilir çiftliklerden gelmesini hedefledi. Bu, 10 binlerce çiftliğin GPS haritalanmasını, üretim verilerinin dijital olarak toplanmasını ve her kakao partisinin fil dişi sahilinden Chicago'daki fabrikaya kadar izlenebilmesini sağlayacak dev bir teknolojik sistem gerektiriyordu. İkinci kök nedeniyle mücadele. Yoksulluk Mars, çocuk işçiliğinin yalnızca bir semptom olduğunu, asıl nedenin yoksulluk olduğunu nihayet kamuoyu önünde kabul etti. Şirket, çiftçilerin gelirlerinin artması için aktif biçimde savunuculuk yapmaya başladı. Bu, endüstrinin tarihsel olarak maliyet odaklı tutumundan köklü bir kopuştu. Mars, çiftçilere üretimlerini artırma, gelir kaynaklarını çeşitlendirme ve eğitim desteği sağlayan programlara yatırım yaptı. Ayrıca
2019'da Fil Dişi Sahili ve Gana hükümetleriyle işbirliği yaparak Living Income Differential (LID) uygulamasına destek verdi. Çiftçilere ton başına ek $400 prim ödenmesini öngören bir sistemdi. Zorluklarla dolu olsa da bu girişim Mars'ın düşünce tarzında köklü bir değişimi işaret ediyordu. Ayrıca şirket çocuk işçiliğiyle mücadelede yeni bir yaklaşım benimsedi. Artık sertifikalara değil, doğrudan topluluk temelli müdahalelere güveniyordu. Bu yeni sistemin adı Çocuk İşçi İzleme ve Onarma (CLMR). Saha ekipleri risk altındaki çocukları aktif olarak tespit ediyor, bulunduklarında okula dönmeleri ve ailelerine geçim desteği sağlanması için yerel topluluklarla birlikte çalışıyordu. Bu çabalar uluslararası raporlarda fark edilmeye başladı. Mars, etik performans sıralamalarında sarı not aldı. Bu, hala mükemmel olmasa da iyi politikalar uygulayan şirket anlamına geliyordu. Artık bazı büyük rakiplerinin önündeydi. Yine de eleştirmenler temkinliydi. İlerleme yavaş, hedefler iddialıydı. 1025 izlenebilirlik hedefinin kaçırılma olasılığı yüksek görünüyordu. Ve kök neden hala yerindeydi. Çiftçilere ödenen fiyatlar hala birkaç dev şirket tarafından belirleniyor, milyonlarca aile için gerçek bir yaşam ücretine ulaşmak mümkün olmuyordu. Sömürü gölgesi tamamen kaybolmamıştı. Sadece daha incelikli bir hale gelmişti. Ama bir fark vardı. Mars artık o gölgeden kaçmıyor, onunla yaşamayı ve onu azaltmayı öğreniyordu. Bir asır boyunca sessiz kalan Mars hanedanı sonunda konuşmaya başlamıştı. Ve bu kez anlatının sahibi olmak için değil, geçmişin ağırlığını taşımamak için. Tatlı bir mirasın ardındaki acı gerçeklerle yüzleşen bir aile. Ve belki de ilk kez gerçekten insan bir hikaye anlatan bir imparatorluk. Mars hanedanı en derin etik sınavıyla boğuşurken bile imparatorluk büyümeye ve dönüşmeye devam etti. Bir zamanlar bir mutfak tezgahında tereyağlı krema, şekerle başlayan hikaye, bugün artık yalnızca çikolata ve şekerleme ile tanımlanmıyor. Modern Mars dev bir konglomeraya dönüştü. Kendi içinde birkaç güçlü bölüme ayrılmış bir küresel yapı. Mars Wrigley hala Snickers, meyveler ve Milky Way gibi ikonik markaları taşıyor. Mars Food and Nutrition, gıda ve beslenme alanındaki geleneksel gücü temsil ediyor. Ve artık en büyük bölüm Mars Pet Care. Pek çok gözlemciye göre bu modern Mars'ın en şaşırtıcı gerçeği. Evcil hayvan bakım işi çikolata satışlarını geride bıraktı. Banfield ve VCA hastanelerinin satın alınmasıyla Mars dünyanın en büyük veteriner işvereni haline geldi. Gelecek, çikolata barlarından çok köpek mamaları, kedi sağlığı ve evcil dostların bakımıyla şekilleniyor. Bu dönüşüm sadece ekonomik değil, kültürel bir evrimdi. Şirket, toplumsal değişimlere karşı sessiz kalmayı bıraktı. 2020'de dünya çapındaki ırksal adalet protestolarının ardından Mars cesur bir karar aldı. İkinci Dünya Savaşı sonrası Forrest Senior'ın pirinç inovasyonundan doğan Uncle Ben's Rice markası artık Ben's Original olarak yeniden adlandırılacaktı. Ayrıca kutularını 70 yıldan fazla süredir süsleyen Afrikalı-Amerikalı Maitre d' Frank Brown'un yüzü de kaldırıldı. Mars, markanın geçmişinde ırksal stereotiplerin yer aldığını kabul etti ve değişim zamanının geldiğini söyledi. Bu karar, eski kuşak Mars liderlerinin dünyasında düşünülemezdi. Ama dördüncü nesil için geçmişle yüzleşmek artık bir zayıflık değil, zorunluluktu. Bu, ailenin kendi tarihini eleştirel biçimde değerlendirmeye ve çağın değerlerine uyum sağlamaya hazır olduğunun açık göstergesiydi. Bugün Mars sadece bir üretici değil, küresel bir markadır. Tüketici trendleri, etik beklentiler ve sosyal sorumluluk dalgaları arasında yol alan karmaşık bir gemi. Hem ekonomik hem kültürel bir güç merkezi. Ve sonunda geriye şu soru kalıyor. Mars ailesinin hikayesi ne anlatıyor? Bu hırs, yenilik, disiplin ve derin çatışmalarla örülmüş bir destan. Hikaye, çocuk felciyle sınanmış bir çocuğun, Frank Mars'ın mutfak masasından başlayan mücadelesiyle başlar. Tatlı yaparak hayatın acılarını unutan o çocuk, sonunda Amerikan rüyasının sembolüne dönüşür. Oğlu Forrest Mars Senior bu mirası küresel bir makineye çevirdi. Acımasız zekası, disiplin takıntısı ve kendi ailesini bile tüketen hırsıyla. Forrest Jr.,
John ve Jacqueline, üçüncü nesil olarak sessiz ama etkili bir yönetim kurdu. İmparatorluğu dünyanın gözlerinden uzak bir gizlilik perdesinin ardında akıl almaz bir güce dönüştürdüler. Ve şimdi dördüncü nesil şeffaflık çağında bu mirası taşımaya çalışıyor. Onların dünyasında sırlar artık saklanamıyor, sessizlik artık güven değil, şüphe doğuruyor. Mars ailesi artık yalnızca büyüklüğüyle değil, geçmişinin gölgesiyle de yüzleşmek zorunda. Mars'ın hikayesi, tatlı ile acının iç içe geçtiği bir aynadır. Ürünlerinin getirdiği keyifle, o ürünlerin ardındaki emek ve etik ikilemler arasındaki gerilimdir. Bir yanda mutluluğu simgeleyen çikolatalar, diğer yanda yoksulluğun, sömürünün, çocuk emeğinin izleri. Bu yüzden bir dahaki sefere bir Snickers açtığınızda elinizde yalnızca bir şeker değil, bir hikaye tutuyorsunuz. Bir asırlık, hırs, yenilik ve vicdan muhasebesinin hikayesi. Bir ailenin tatlıyla acının, başarıyla suçluluğun arasında kurduğu ince dengeyi ve hala cevabı tam bulunmamış o soruyu. Bir servet vicdanıyla hesaplaşmadan gerçekten tatlı olabilir mi?